Gündüz vakti Sahra'nın üzerinde güneş neredeyse doğrudan yeryüzüne iner. Ufuk çizgisi sıcağın etkisiyle titreşir. Gölgeler kısadır, mesafeler aldatıcıdır. Bazı bölgelerde altın sarısı kumullar kilometrelerce uzanır. Başka yerlerde ise kum değil, siyaha yakın taşlık düzlükler, çakıllı ovalar, çıplak kayalıklar ve çatlamış eski göl yatakları görülür. Rüzgar estiğinde kum tepeleri ağır ağır biçim değiştirir. Gece çöktüğünde ise gündüzün kavurucu sıcaklığı hızla kaybolur. Hava sert biçimde soğur ve çöl başka bir yüzünü gösterir. Sahra kelimesi Arapçada doğrudan çöl anlamına gelen Sahra kökünden gelir. Bugün ise bu kelime Kuzey Afrika'daki dev kurak bölgenin özel adı haline gelmiştir. Sahra, batıda Atlas Okyanusu'ndan doğuda Kızıldeniz'e, kuzeyde Akdeniz ve Atlas Dağları çevresinden güneyde Sahel kuşağına kadar uzanır. Yaklaşık 9 milyon kilometre karelik alanıyla dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Fakat bu alan sabit bir çizgi gibi düşünülmemelidir. İklim koşulları, yağış düzenleri ve bitki örtüsüne bağlı olarak çölün sınırları zaman içinde genişleyip daralabilir. Sahra tek bir yer, tek tip bir manzara değildir. Filmlerde gördüğümüz büyük kum denizlerine erg denir. Fakat Sahra'nın yüzeyinin yalnızca bir bölümü bu kum denizlerinden oluşur. Büyük kısmında hamada denilen taşlık platolar, reg ya da serir olarak bilinen çakıllı düzlükler, kuru vadiler, tuz çöküntüleri, eski göl havzaları ve sert kayalık alanlar vardır. Ahaggar, Tibesti ve Ayir gibi dağlık bölgelerde Sahra'nın parçasıdır. Yani Sahra, yalnızca kum tepelerinden ibaret değil, çok farklı yüzleri olan dev bir coğrafi sistemdir. Bazı kumullar adeta hareket eden coğrafi yapılardır. Rüzgarın yönüne, şiddetine ve kumun miktarına bağlı olarak bazı aktif kumullar yılda birkaç metreden onlarca metreye kadar yer değiştirebilir. Büyük kumul sistemleri ise daha yavaş ama çok daha uzun vadeli hareket eder. Bu yüzden bazı eski yollar, kuyular ve yerleşim izleri zamanla kum altında kalabilir. Bazı kumulların yüksekliği yüzlerce metreye yaklaşır. Sahra'daki büyük kum sırtları uzaktan bakıldığında dağ gibi görünebilir. Sahra'nın bazı bölgelerinde şarkı söyleyen kumullar denen ilginç bir doğa olayı da görülür. Çok kuru, iyi boylanmış kum taneleri bir yamaçtan topluca kaydığında düşük frekanslı uğultular ortaya çıkabilir. Bu ses bazen rüzgarın sesi sanılır fakat olayın temelinde kum tanelerinin birlikte hareket etmesi ve titreşim üretmesi vardır. Çölün sessizliği içinde duyulan bu uğultu, Sahra'nın yalnızca görsel değil, işitsel olarak da tuhaf bir dünya olduğunu gösterir. Sahra'nın sertliği yalnızca sıcaklıktan gelmez. Yazın bazı bölgelerde sıcaklık 50 dereceye yaklaşabilir. Libya'daki El Aziziye uzun süre dünyanın en sıcak ölçülen noktalarından biri sanılmıştır. Fakat daha sonra bu kayıt ölçüm hataları nedeniyle geçersiz kabul edilmiştir. Bu örnek, Sahra çevresindeki sıcaklık algısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Yine de çölün asıl çarpıcı tarafı sıcaklık farkıdır. Nem az olduğu için gündüz depolanan ısı gece hızla uzaya yayılır. Bu yüzden aynı gün içinde hem yakıcı sıcaklık hem keskin soğuk yaşanabilir. Çölde görülen seraplar da sıcaklık farklarının oluşturduğu optik olaylardır. Yeryüzüne yakın hava çok ısındığında, üstteki daha serin hava tabakalarıyla arasında yoğunluk farkı oluşur. Işık, bu farklı hava katmanlarından geçerken kırılır. İnsan gözü uzakta su varmış gibi parlayan yüzeyler görebilir. Aslında görülen şey su değil, atmosfer içinde bükülen ışıktır. Çölün meşhur uzaktaki göl görüntüsü, çoğu zaman bu fiziksel yanılsamadan ibarettir. Yağmur nadirdir. Bazı bölgeler yıllarca ciddi yağış almayabilir. Ama yağmur geldiğinde de çoğu zaman sakin bir bereket gibi değil, ani ve yıkıcı bir olay gibi gelir. Sertleşmiş zemin suyu hızla ememediği için kuru vadiler bir anda sel yataklarına dönüşebilir. Sahra'da su azdır. Fakat su geldiğinde çölü kısa sürede değiştirecek kadar güçlü olabilir. Sahra'nın rüzgarları da yalnızca yerel değildir. Harmattan gibi kuru ve tozlu rüzgarlar Batı Afrika'ya kadar etkili olur. Sirocco gibi
Sahra kaynaklı sıcak rüzgarlar Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşabilir. Bu rüzgarlar toz taşır, görüşü azaltır, tarımı etkiler ve zaman zaman şehirlerin gökyüzünü sarımsı bir renge boyar. Buna rağmen Sahra cansız değildir. Burada yaşam az ama son derece hesaplıdır. Çöl tilkisi fennek, büyük kulaklarıyla vücut ısısını dağıtmaya yardımcı olur. Develer geniş ayaklarıyla kuma daha az batar, burun yapıları su kaybını azaltır ve uzun süre susuz kalabilir. Bitkiler kısa yağmur dönemlerinde hızla filizlenir, tohum verir ve yeniden kurur. Bazı tohumlar yıllarca yağmur bekleyebilir. Çöl yaşamı, büyümekten çok hayatta kalmaya yatırım yapar. Bu yüzden çöller, yaşamın sınır koşullarda nasıl uyum geliştirdiğini gösteren doğal laboratuvarlardır. Burada asıl mücadele çoğu zaman sıcaklık değil, su kaybıdır. Birçok hayvan gündüz değil, gece aktiftir. Küçük kemirgenler ve sürüngenler gündüzleri kumun altında ya da kayaların gölgesinde saklanır. Bazı canlılar uzun kurak dönemlerde metabolizmalarını yavaşlatır. Bazı böcekler ve küçük canlılar sabahçiğinden ya da kısa süreli nemden yararlanır. Sahra'daki yaşam minimum kaynakla maksimum verim üretme üzerine kuruludur. Sahra'nın altında ise görünmeyen başka bir dünya vardır. Fosil su rezervleri. Bunlar bugünkü iklimde kolayca yenilenen sular değildir. Binlerce, hatta bazı bölgelerde çok daha eski nemli dönemlerde yer altına sızmış sulardır. Nubian Sandstone Aquifer System ve Northwestern Sahara Aquifer System gibi dev yeraltı su sistemleri çölün altında geçmiş iklimlerin mirasını taşır. Bugün bazı vahalar, tarım alanları ve büyük su projeleri bu eski yeraltı sularından yararlanır. Ancak bu suyun önemli kısmı insan ölçeğinde yenilenemez. Yani bazı yerlerde kullanılan su aslında geçmişteki yeşil sahranın mirasıdır. Sahranın kayalık yüzeylerinde çöl verniği denen ince koyu tabakalar da oluşabilir. Bunlar kaya yüzeylerinde zaman içinde biriken demir, mangan, kil, toz ve mikroorganizma etkileriyle gelişen ince kaplamalardır. Bu koyu yüzeyler hem çölün kimyasal ve biyolojik süreçlerini gösterir hem de bazı kaya resimlerinin ve izlerin korunmasında rol oynar. Çöl, yalnızca kumdan değil, mikroskobik ölçekte çalışan çok yavaş süreçlerden de oluşur. Sahra'nın etkisi yalnızca kendi sınırlarında kalmaz. Güçlü rüzgarlar her yıl milyonlarca ton mineral tozunu atmosfere kaldırır. Bu tozlar Akdeniz'e, Avrupa'ya, Atlantik üzerinden Amerika kıtasına kadar taşınabilir. Amazon ormanlarına ulaşan Sahra tozları, fosfor gibi minerallerle toprağın beslenmesine katkı sağlar. Yani dünyanın en büyük sıcak çölüyle dünyanın en büyük yağmur ormanlarından biri arasında görünmez bir bağlantı vardır. Çöller aynı zamanda dünyanın enerji dengesinde de rol oynar. Açık renkli yüzeyler güneş ışığını farklı biçimde yansıtır. Sahra'dan yükselen sıcak ve kuru hava, büyük atmosfer dolaşım sistemlerini etkileyebilir. Uydu görüntülerinde Sahra, toz bulutları Atlantik üzerine yayılırken görülebilir. Uzaydan bakıldığında Sahra, gezegenin en belirgin yüzey şekillerinden biridir. Açık renkli dev alanlar, kum denizleri, koyu dağ kütleleri ve atmosferde yükselen toz şeritleri. Sahra meteor araştırmaları için de önemlidir. Bitki örtüsünün azlığı, kuraklık ve açık renkli zemin nedeniyle koyu renkli meteor taşları çöl yüzeyinde daha kolay fark edilebilir. Bu yüzden Kuzey Afrika çölleri, özellikle de Sahra çevresi, meteor koleksiyonları ve gezegen bilimi açısından önemli bölgelerden biri haline gelmiştir. Bugünkü kurak görünümüne rağmen Sahra her zaman böyle değildi. Binlerce yıl önce bazı bölgelerinde göller, nehirler, bataklıklar ve otlaklar vardı. Çat Havzası'ndaki Mega Çat Gölü, geçmişte bugünkü Çat Gölü'nden çok daha büyüktü. Bazı dönemlerde yüz binlerce kilometre karelik bir alanı kaplıyordu. Modern uydu ve radar verileri, çölün altında eski nehir sistemlerinin izlerini gösterebiliyor. Batı Sahra'daki Tamanrasset, Paleo Nehri gibi eski akarsu sistemleri, Sahra'nın geçmişte çok daha farklı bir çevre olduğunu gösteriyor. Cezayir'deki Tassili, Najjer, kaya resimleri de bu geçmişin en etkileyici kanıtlarındandır. Bu resimlerde zürafalar, büyük sürüler,
av sahneleri ve insan toplulukları görülür. Bugün ölümcül derecede kurak görünen bazı bölgelerde bir zamanlar hayvan sürüleri dolaşıyor, insanlar avlanıyor, hayvancılık yapıyor ve su kaynakları çevresinde yaşıyordu. Sahra, bu anlamda eski iklimlerin ve insan hafızasının taş üzerine kazınmış arşividir. Bilim insanları bu büyük değişimlerin dünyanın yörünge ve eksen hareketleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Dünyanın güneş etrafındaki hareketinde ve eksen eğikliğinde meydana gelen uzun dönemli değişimler, Kuzey Afrika'ya gelen yaz güneşlenmesini ve Afrika musonlarını etkileyebilir. Musonlar güçlendiğinde Sahra daha nemli ve yeşil hale gelebilir. Zayıfladığında ise kuraklık geri döner. Yani Sahra'nın geçmişi yalnızca yerel bir iklim hikayesi değil, gezegenin astronomik döngüleriyle bağlantılı büyük bir iklim salınımıdır. Sahra, insanlık tarihinde hem engel hem koridor oldu. Bir yandan Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika arasında doğal bir eşik oluşturuyordu. Öte yandan bu eşik tamamen kapalı değildi. Deve kervanlarıyla kurulan ticaret yolları altın, tuz, kumaş, kitap, fikir ve dini bilgiyi taşıdı. Antik ve Ortaçağ dünyasında Sahra'yı geçmek kimi zaman okyanus yolculuğu kadar tehlikeli görülüyordu. Çünkü burada yol yalnızca mesafe değil, su, yön bilgisi, zamanlama, güvenlik ve dayanıklılık meselesiydi. Tuz ticareti özellikle önemliydi. Bugün sıradan görünen tuz, sıcak iklimlerde hem beslenme, hem koruma, hem de hayvanlar için hayatiydi. Tagaza ve Taudenni gibi Sahra, tuz merkezlerinden çıkarılan büyük tuz blokları deve kervanlarıyla yüzlerce kilometre taşındı. Altın güneyden kuzeye, tuz kuzeyden güneye aktı. Bu ticaret Gana, Mali ve Songay gibi imparatorlukların zenginleşmesinde büyük rol oynadı. Fakat bu yollar yalnızca zenginlik taşımadı. Tarih boyunca Sahra yolları aynı zamanda sömürüye, esarete ve insan ticaretine de sahne oldu. Bu yüzden Sahra ticaretini romantik bir kervan hikayesi gibi anlatmak eksik olur. Bu yollar hem medeniyetleri birbirine bağladı hem de güç ilişkilerini, eşitsizlikleri ve şiddeti taşıdı. Timbuktu bu dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Sahra'nın güney kenarında yer alan bu şehir yalnızca ticaret durağı değildi. Medreseleri, camileri, kitap kültürü ve el yazmalarıyla 15. ve 16. yüzyıllarda İslam dünyasının önemli ilim merkezlerinden biri oldu. Sahra yolları yalnızca mal değil, hukuk, astronomi, tıp, edebiyat ve dini düşünceyi de taşıdı. Sahra yollarının ustalarından biri Tuareg topluluklarıydı. Berberi kökenli bu göçebe topluluklar yüzyıllar boyunca çöl geçitlerini, kuyuları, yıldızları ve rüzgarları okuyabilen insanlar olarak tanındı. Mavi renkli giysileri nedeniyle kimi zaman çölün mavi insanları olarak anıldılar. Tuaregler için çöl bilgisi yalnızca kültür değil, hayatta kalma becerisiydi. Bunun yanında Arap Bedevi toplulukları da Sahra ve çevresindeki çöl yaşamının önemli parçalarından biri oldu. Vahalar bu sistemin düğüm noktalarıydı. Çölde su yalnızca ihtiyaç değil, güç demekti. Bir kuyu bazen bir şehirden daha değerli olabiliyordu. Kervan yolları, yerleşimler, ticaret ve siyasi kontrol çoğu zaman bu su noktalarının çevresinde şekilleniyordu. Sahrada gerçek harita yalnızca sınır çizgileriyle değil, kuyular, geçitler, kuru vadiler, dağ gölgeleri ve vahalarla okunurdu. Çölle yaşamak insan toplumlarını da değiştirdi. Su depolamak, korumak ve adil kullanmak medeniyet meselesine dönüştü. Mimari buna göre biçimlendi. Dar sokaklar gölge üretir. Kalın duvarlar sıcaklığı dengeler, küçük pencereler içeri giren ısıyı azaltır, iç avlular hava dolaşımına yardımcı olur. Kuzey Afrika'daki birçok eski şehir dokusu, çöl iklimine verilmiş uzun süreli bir cevaptır. Göçebelik kültürü de çöl şartlarının ürünüdür. Tarımın sınırlı olduğu yerlerde insanlar sürülerle birlikte hareket etmek zorundaydı. Bu yüzden kabile bağları, dayanışma, sözlü kültür ve misafirperverlik güçlü değerler haline geldi. Çölde yolcuya su vermek yalnızca nezaket değil, hayat kurtaran bir davranıştı.
Çünkü herkes bir gün aynı yardıma muhtaç kalabilirdi. Çöl insanının zaman algısı bile farklıydı. Yolculuklar yalnızca saate göre değil, sıcaklığa, gölgeye, rüzgara ve yıldızlara göre planlanıyordu. Gece yolculukları yaygındı. Yıldızlarla yön bulmak hayati bir bilgiydi. Bulutsuz gökyüzü, Sahra'yı tarih boyunca yıldız gözlemi için güçlü bir sahneye dönüştürdü. Çöl, insanı kaynak kıtlığı içinde düşünmeye, beklemeye, ölçülü hareket etmeye ve çevreyi dikkatle okumaya zorladı. Sahra'nın sessizliği de insan psikolojisini etkiler. Bitki örtüsünün azlığı, ufkun kesintisiz uzanması, yön işaretlerinin sınırlı olması ve sesin açık alanda dağılması insanda izolasyon hissini güçlendirebilir. Çölde mesafe aldatıcıdır. Yakın görünen bir nokta saatlerce uzakta olabilir. Bu yüzden çöl yalnızca bedeni değil, algıyı da sınar. Sahra'nın siyasi etkisi de büyüktü. Roma İmparatorluğu Kuzey Afrika kıyılarını kontrol etti. Fakat çölün iç bölgeleri merkezi otoritenin kolayca hakim olabileceği yerler değildi. Daha sonra Arap fetihleri, Berberi hanedanları ve Osmanlı etkisi bu geniş coğrafyada farklı güç alanları oluşturdu. Çöl, imparatorluklar için hem savunma hattı hem de kontrol edilmesi zor bir geçiş bölgesiydi. Sömürgecilik döneminde Avrupa devletleri Sahra'yı harita üzerinde cetvelle bölmeye çalıştı. Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya farklı bölgelerde etkili oldu. Fakat çizilen sınırlar çoğu zaman göç yollarını, kabile bağlarını ve eski ticaret ağlarını dikkate almıyordu. Bugünkü bazı siyasi gerilimlerin arkasında hala bu miras vardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika çölleri modern savaşın en sert sahnelerinden biri oldu. Tanklar, yakıt ikmali, su kaynakları, yollar ve lojistik hatlar savaşın kaderini belirledi. Çöl savaşında yalnızca düşmanla değil, mesafeyle, susuzlukla, kumla, motor arızalarıyla ve sıcaklıkla da mücadele ediliyordu. Fransa'nın Cezayir sahrasında yaptığı nükleer denemeler ise çölün modern tarihte başka bir karanlık sayfaya sahne olduğunu gösterir. Regane ve İn Ekker bölgelerinde yapılan bu testlerin çevresel ve sağlık etkileri bugün bile tartışılmaktadır. Sahra, burada yalnızca boş bir test alanı gibi görülmüş. Fakat bu boşluk aslında insanların, ekosistemlerin ve gelecek kuşakların yaşadığı bir coğrafyaydı. Modern dönemde Sahra'nın önemi petrol, doğalgaz, uranyum, demir cevheri ve fosfat gibi kaynaklarla daha da arttı. Çöl artık yalnızca kervan yollarının değil, enerji hatlarının, maden sahalarının, askeri üslerin, sınır güvenliği tartışmalarının ve göç rotalarının da merkezindedir. Sahra aynı zamanda güneş enerjisi projeleri için büyük bir potansiyel alanı olarak görülür. Çünkü yılın büyük bölümünde yoğun güneş ışığı alır. Kuzey Afrika'da büyük güneş enerjisi yatırımları yapılmıştır ve Sahra ölçeğinde enerji üretimi fikirleri uzun süredir tartışılmaktadır. Fakat bu fikirler basit değildir. Elektriği uzak bölgelere taşımak, altyapı kurmak, bakım yapmak, siyasi istikrar sağlamak, yerel toplulukların haklarını korumak ve ekolojik etkileri yönetmek ciddi meselelerdir. Yani Sahra güneş enerjisi açısından büyük potansiyele sahiptir. Ama bu potansiyel sınırsız ve problemsiz değildir. Bugün uydu navigasyonu, arazi araçları ve modern iletişim çöl geçişlerini eskiye göre kolaylaştırmıştır. Fakat Sahra hala hafife alınabilecek bir coğrafya değildir. GPS sinyali yön gösterebilir. Ama yakıt, su, sıcaklık, kum fırtınası ve mesafe sorunlarını ortadan kaldırmaz. Modern teknoloji çölü küçültmez, yalnızca onu okumak için yeni araçlar verir. Sahra'nın güneyindeki Sahel kuşağı ise bugün en kırılgan alanlardan biridir. Sahel, çöl ile savan arasında bir geçiş bölgesidir. İklim değişimi, kuraklık, aşırı otlatma, yanlış tarım uygulamaları, yoksulluk, nüfus baskısı, zayıf devlet yapıları ve silahlı gruplar burada iç içe geçer. Çölleşme yalnızca çevre sorunu değildir. Aynı zamanda gıda, göç, güvenlik ve siyaset meselesidir. Bu yüzden Sahra'ya yalnızca kum denizi demek eksik kalır. Sahra, eski iklimlerin kaydı,
İnsan göçlerinin sahnesi, ticaret yollarının merkezi, ekolojik bağlantıların düğüm noktası, siyasi sınırların sınandığı alan ve gezegen ölçeğinde çalışan büyük bir doğal sistemdir. Sessiz görünür. Ama o sessizlik boşluk değildir. Sahra'nın sessizliği çok eski ve çok büyük bir tarihin ağırlığıdır.